Merhabalar sevgili örgü severler. Hadi Örsene Baby Knits YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapımı çok kolay, hem çok gösterişli hem de her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 3,5 numaralı şişime ilmeklerimizi atalım. Bu şekilde şiş numaramı yakından göstereyim. 3,5 numaralı şişime ilmeklerimi atıyorum. İp olarak anti peeling ip kullanacağım arkadaşlar. 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanıyorum. İlmeklerimi atıyorum. Sizler de ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek üzerinden model aşamalarını anlatacağım. Şimdi modelimizin birinci sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alıp sıra sonundaki ilmeği de düz olarak öreceğiz. İlk ilmeği aldım. Modelimizin birinci sırasını düz olarak örelim. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelin yapımı gerçekten çok kolay. Her türlü bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde bu modeli kullanabilirsiniz. Örgüye yeni başlayanlar bile bu modeli rahatlıkla örebilirler. Model 4 sıradan oluşuyor. Modelimizin birinci sırasını düz olarak örüyoruz. Modelimiz 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçtim. Yine sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci sırayı düz, ikinci sırayı ise ters olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp diğer yüze geçiyorum. Şimdi modelde 3. sıradayım. İlk ilmeği yine örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Modelimizin 3. sırasında ilk ilmeği aldıktan sonra 2 düz ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz örerek kesiyoruz. İlmeklerin içerisine şu şekilde giriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar yine ilmeğin içerisine girip 2 ilmeğin içerisine giriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeğin içerisine girdim. 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. 3. sıramızı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. İlmekleri ikişer ikişer düz olarak örüp kesiyoruz.
Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp diğer yüze geçiyorum. Şimdi ilk ilmeği yine örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. İlmekleri düz olarak öreceğim. Hem kesmiş olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Bir de aradaki ilmekleri öreceğiz arkadaşlar. Tam buradaki ilmekleri düz olarak öreceğim. Şu şekilde sağ şişime takıp düz olarak örüyorum. İlk başlamış olduğumuz sayıya ulaşmamız için bu şekilde örüyoruz. Üçüncü sırada kestiğimiz için ilmek sayımız azaldı. Aralardaki ilmeği de bu şekilde düz olarak örüyoruz. Küçük ajurlar elde etmiş oluyoruz. Aradaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Kesmiş olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz olarak devam ediyoruz. Şimdi sondaki ilmekten önceki ilmeği de örüyoruz arkadaşlar. Aradaki ilmeği örüyoruz. Sıra başında örmemiştik. İlk ilmeğimizden sonra ilmek çıkarmamıştık. Sıra sonundaki ilmekten önce ilmek çıkarıyoruz ki sayımız eşit olsun. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şimdi ilmek sayımızı sayalım. 18 ilmeğimiz olması gerekiyor. Çünkü 18 ilmekle başlamıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20 ilmekle başlamıştık arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmekle başlamıştık. Tekrar 20 ilmeğe ulaşmış olduk. Ön yüzde tekrar modelin birinci sırasını düz olarak örelim. Modeli bu şekilde her 4 sırada bir tekrarlıyoruz. İlk ilmeği aldıktan sonra bütün ilmeklerimi birinci sırada düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasına ön yüzde düz olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan bir ilmeği de düz olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamlıyorum. Şimdi arka yüze modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Kalan ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze modelin 3. sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra ikinci ve üçüncü ilmeği şu şekilde arkadan düz olarak örüp kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği arkadan düz olarak örüp kesiyorum. Modelin 3. sırasında ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz. Bu sırada ilmek sayımız azalıyor. Şimdi arka yüze geçince yine ilmek sayımızı ilk başlamış olduğumuz sayıya getirmemiz gerekiyor. Sondaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi modelin 3. sırasını tamamladıktan sonra arka yüzde
dördüncü sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada alttan ilmek çıkarmıyoruz arkadaşlar. İpimi arkaya alıyorum. Kesmiş olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Aradan ilmek çıkarıp ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada küçük acurlar elde etmiş oluyoruz. Kesmiş olduğumuz ilmeği örüyoruz. Aradaki ilmeği bu şekilde örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Aradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Yani dördüncü sırada da ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Benim çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Hem yapımı kolay hem de bütün örgülere yakışan bir model. Sıra başında ilk ilmekten sonra ilmek çıkarmamıştık. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Sıra sonunda son ilmekten bir önce yine ilmek çıkaralım. Buradaki ilmeği unutmayalım arkadaşlar, çıkarmayı. Unutursak ilmek sayımız da eksilme olur. Sonraki sırada model kurulumu denk gelmez arkadaşlar. Şimdi dördüncü sıramızı tamamladım. Tekrar birinci sıradan başlıyorum. İlk sırayı düz olarak örüyorum. Model sıralamamız bu şekilde. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 2'nin katlarından oluşuyor arkadaşlar. Her 4 sırada bir modelimizi bu şekilde tekrarlıyoruz. Ben daha önce büyük bir parça çalıştım. Onu da size göstereyim arkadaşlar. Hem örmüş olduğumuz modeli şu şekilde yakından göstereyim. Şimdi çalışmış olduğum parçayı da göstereyim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Büyük parçada model kendisini daha güzel gösteriyor. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle. Çok çabuk ilerleyen bir model. Siz de modelimi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Artık ben yeni modellerime ve örgü tekniklerine 0-2 yaş bebek örgülerine bu kanalımdan devam edeceğim. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.